Merhabalar, bu videomuzda sizlerle Pino ile akıllı kabin projesi yapacağız. Pino, 7 yaş ve üzerindeki çocukların Arduino ile daha kolay bir şekilde kodlama yapabilmesi için geliştirilmiş bir kontrol kartıdır. Projemizin amacını anlatacak olursam da mağazalarda, kabinlerde genellikle ışıklar hep açık olmakta. Biz de diyoruz ki projemizi şöyle yapalım. Kabinlerde ışıklar hep açık olmasın, içeriye birisi girdiği zaman açık olsun. Peki bu projeyi yaparken neler kullanacağız? Hemen sayıyorum. 1 adet renkli kartonum, cetvelim, makasım, maket bıçağım, kalemim, silikon tabancam ve Pino modülleri ve sensörlerim var. Peki hangi modül ve sensörleri kullanacağız? Bunları bir inceleyelim. Pino kontrol kartım. Bilgisayarım ile Pino kartım arasındaki bağlantıyı yapabilmek için USB kablom. Modül ve sensörlerimi Pino kartım ile bağlayabilmem için bağlantı kablolarım 2 tane. Daha sonra ortamdaki hareketi algılayabilmek için hareket algılayıcı sensörüm yani pır sensörüm ve içeriye birisi geldiği zaman ışık yanacağı için LED modüllerim gerekmekte. Ben 3 LED'imi de alıyorum. Daha sonra projeme uygun şekilde hangi renk olursa onu seçeceğim. Ve kutumu kapatabilirim. Şöyle LED'lerimi koyayım üzerine. Sensörüm, kontrol kartım, kablo ve bağlantı kablolarım. Şurada dursun. Evet, projemize ilk olarak kabinimizi oluşturarak başlayacağız. Yani tasarımımızı oluşturacağız. Evet, tasarımım bitti. Şimdi ise sensör ve modüllerimizi test edelim ve kodlama kısmına geçelim. Öncelikle şöyle koyayım. Hemen Pino kontrol kartımı alıyorum. Bilgisayar ile bağlantısını oluşturacağım öncelikle. USB kablo yardımıyla bilgisayar ile bağlantısını oluşturuyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra hemen bilgisayarımızdan M-Block programını açıyoruz. M-Block programını açtıktan sonra Pino ile kodlama yapabilmek için bizim Pino eklenti paketini indirmemiz gerekiyor. Bu işlemi de uzantılar, uzantıları yönet ve arama bölümüne Pino yazıyorum. Daha sonra karşıma çıkan eklenti paketini indiriyorum. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra açılmış olan penceremi kapatıyorum. Robotlar bölümüne gelip bakıyorum. Pino kodlarım aktif hale gelmiş mi? Evet. Uzantılar bölümünde artık benim Pino'dan başka kod bloklarıyla işlem yapmayacağım için Arduino'nun kod bloklarını kaldırmasını istiyorum. Ve kartlar bölümünden Arduino Nano'nun seçili olup olmadığını kontrol ediyorum.
bağlan, seri port deyip artık bağlantımızı oluşturabiliriz. Şimdi ben bağlanmak istediğim zaman bana COM6 diye bir değer veriyor. Bu sizlerde COM3, COM5, COM7 gibi farklı değerler olabilir. Bu şu anlama geliyor. Benim Pino kartımın bağlı olduğu USB portunun ismi COM6. Bu sizde neyse lütfen onu seçiniz. Ben seçili hale getiriyorum. Şu an seri port bağlantısı oluşturuldu. Bir de aygıt yazılım güncellemesi yapmak istiyorum. Bunu da yine bağlan ve aygıt yazılım güncellemesi diyerek işlemi başlatıyorum. Aygıt yazılım güncellemesi yapmak mBlock yazılımı ile Pino kartımız arasındaki haberleşmeyi sağlıyor. Aynı zamanda daha öncesinden Pino kontrol kartımızın içerisine kod yazdıysak bunları silmemizi yani sıfırlamamızı sağlıyor. Bu işlemi projelerimize başlarken bir kere yapmamız yeterli olacaktır. Ya da diyelim ki projeyi yaptık. Kodlamasından eminiz, bağlantılarından eminiz fakat bir türlü çalışmıyor. O zaman tekrardan bir aygıt yazılım güncellemesi yapmanızı tavsiye ediyoruz. Evet, artık her şeyim hazır. Şimdi sensörlerimi kodlayabilirim. İlk olarak ben bir pır sensörümü denemek istiyorum. Bize 0 ve 1 gibi değerler veriyordu. Hareket varsa 1, yoksa 0 veriyordu. Peki ben bunu Pino kontrol kartıma nasıl bağlıyorum? Üzerinde mor renkli bir etiket bulunmakta. Bu şu anlama geliyordu. Pino kontrol kartım üzerindeki mor renkli alanlara sensörümü bağlayabiliyorum. Hemen bağlantı kablo yardımıyla sensörümü 1'den 6'ya kadar olan renkli kapılardan birine bağlıyorum. Ben kendim şu anda 2 numaralı kapıyı seçiyorum. Sizler de dilediğiniz mor etiketli kapılardan birini seçebilirsiniz. Şimdi sensörden gelen değerimi ben bir ekrandaki karakterime söyletmek istiyorum. Bunun için öncelikle bir kod bloğumu bulmam gerekiyor. Hemen şurada robotlar bölümünde Pino hareket algılama sensörü diye bir bölüm var. Bu bizim hareket algılama sensörümüzün kod bloğu. Lütfen hangi kapıya bağladıysak burada da onu seçili hale getirelim. 2 numaralı kapıya bağladım. Şimdi ekrandaki karakterime söyletmek istediğim için görünüm bölümündeki merhaba de kod bloğunu alıp onun içerisine yerleştiriyorum ve bu işlemi sürekli yapmasını istediğim için kontrolden sürekli tekrarlı kodunu alıyorum. Bunların hepsini bir olaya bağlamak istersek olaylar bölümünden yeşil bayrak alıp çalıştırabilirim. Şu an bana 0 değerini veriyor. Yani hareket yok diyor. Hareket ettirdiğim için az önce 1 değerini verdi. Hiç ellemiyorum. Bana 0 değerini verdi. Tekrardan bir hareket göstermeye çalışıyorum şu şekilde. 1 değerini verecek. Sadece sensörümüzün bir özelliği var. Biraz yavaş çalışıyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor ve hassasiyet ayarlarından da şöyle zamanlama ayarını ben en hızlı şekilde verebilmesi için 3 saniyeye çevirdim. Diğer hassasiyet ayarı ise aynı şekilde duruyor. Sadece zamanlama ayarını biraz değiştirmiştim öncesinde. Evet, sensörüm çalışıyor. Şimdi benim sensörümden istediğim şu olacak. 1 değeri varken benim led'im yansın, 0 değeri varken benim led'im sönük olsun. Öncelikle bakayım hangisi daha uygun bir led olur. Sarı zaten sarı karton olduğu için görünmez. Yeşilden de istediğim verimi alamayabilirim. O yüzden ben kırmızı led'imi kullanacağım. Şöyle kartonu da şuraya koyayım. Ve kırmızı led'imizi bir kontrol edelim. Bakalım nasıl çalışıyor mu? LED'imizi nasıl bağlıyorduk? Üzerinde yine mor renkli bir etiket vardı. Bu Pino kontrol kartı üzerindeki mor renkli alanlara bağlayabileceğim anlamına geliyordu. Hemen bağlantı kablo yardımıyla sensörümü mor etiketli kapılardan birisine bağlıyorum. Ben buradan 1 numaralı kapıyı seçiyorum. Sizler de 1'den 6'ya kadar olan mor renkli kapılardan birini seçebilirsiniz. Hemen bir kontrol edelim bakalım LED'imiz yanıyor mu? Robotlar bölümüne geldim. LED durumunu değiştir diyorum. Kaç numaralı kapıydı? 1 numaralı. Yüksek yap diyorum. Bir olaya bağlamayacağım. Üzerine tıklayıp çalıştırmak istiyorum. Evet, yanıyor. Şöyle göstereyim. Şimdi bir de söndüreyim hemen. Düşük yap diyeyim. Düşük yapmak söndürmekte. Evet, söndü. Şimdi ise bunun algoritmasını oluşturalım ve kodlarımızı yazmaya başlayalım. Az önce de söylediğim gibi benim sistemimde hareket varsa ledler yanacak, hareket yoksa ledlerim sönecek. Bunun için hemen başlayalım o zaman. Şöyle değer okuma kod bloğum burada kalsın. Sizler isterseniz bunu yapmayabilirsiniz. Ama bir yandan da kontrol amaçlı kalmasını istiyorsanız kalabilir. Şimdi kodlarımızı yazmaya başlayalım. Öncelikle benim yeni bir olaya ihtiyacım var. Bunun için yeşil bayrak kodunu alıyorum. Ve ben kontrol mekanizmamın sürekli çalışmasını istediğim için kontrol sekmesinden sürekli tekrarla kod bloğunu alıyorum.
Şimdi ise benim bir karşılaştırmaya ihtiyacım var. Yani bir eğer yapısına ihtiyacım var. Eğer 1 ise ışıklarım yansın, eğer 0 ise ışıklarım sönsün. Bunun için ben eğer ise değilse kod bloğunu alıyorum. Ve şimdi ise eğer ise'nin içerisini dolduralım. Benim buradaki bölümü kontrol etmem için işlemler bölümündeki eşittir parametresini alıyorum. Şimdi ilk kutucuğa ve ikinci kutucuğa bir şeyler yazmam gerekiyor. İlk kutucuk benim sensörümden gelen değerin kodu. İkincisi ise hangi kodu istiyorsam, yani hangi sayısal değeri istiyorsam bunu yazmam gerekiyor. Robotlar bölümüne geldim. Burada şunu söylüyorum. Hareket algılama sensörüm kaçıncı kapıya bağlıydı? İkinci kapıya bağlıydı. 2'nin değeri eğer, çok pardon yanlışlıkla yeşil bayrağı bastım. Eğer 1'e eşit ise şöyle, 1'e eşit ise LED'imin yanmasını istiyordum. LED'imin yanması demek şuradaki LED durumunu değiştirmem demekti. Kaç numaralı kapıya bağlamıştım? 1 numaralı kapıya. 1 numaralı kapıyı yüksek yap diyorum. Ve hemen eğer ise'nin eğer bölümüne yerleştiriyorum. Değil ise, yani 1 değil ise, 0 ise ne olmasını istiyordum? Ben LED'imin sönmesini istiyordum. Peki ama ondan önce LED'imin kaç saniye boyunca yanmasını istiyorsam bunu da belirtmek istiyorum. O yüzden kontrol bölümüne gelip 1 saniye bekle kodunu buraya yerleştiriyorum. LED'inizin kaç saniye yanmasını istiyorsanız lütfen buraya o değeri giriniz. Ben yaklaşık 5 saniye kadar yanmasını istiyorum. Ya tabii ki ben şu an projede denemek için 5 saniye yapıyorum. Yoksa normalde bir kabin sisteminde 5 saniyede bir insanın üzerini zaten değiştirmesi çok mümkün olmayabilir. O yüzden ben şimdilik 5 saniye yapıyorum denemek amaçlı. Değilse bölümüne geliyorum. Yani 0 ise da LED durumunu 1 numaralı kapıdaki LED'imin değerini düşük yap diyorum ve değilse'nin içerisine yerleştiriyorum. Şimdi yeşil bayrağı bastığım zaman bir deneme yapmak istiyorum. Şu an bana 0 değerini veriyor. Hareket gösterelim. 1 oldu ve LED'im yandı. Şöyle LED'imi tutayım. 5 saniye kadar yanacak. 0 olduktan sonra şimdi 0 oluyor. 5 saniye dediğim için yanıyor. Şimdi tekrardan bir hareket algılattırdım. Değerim 0 oldu. Şimdi birazdan sönecek. Evet, harika. Benim için yeterli. Şimdi bu kodlarımın hepsini Pino kontrol kartımın içerisine atacağım. Pino kontrol kartımızın içerisine kodları atarken yeşil bayrak kodu kullanılmıyordu. O yüzden yeşil bayrak kodunu hemen kaldırıyorum. Buradaki kodumu da atamayacağım. Aynı şekilde merhaba de kodunu da çalıştıramıyorduk. O yüzden buradaki kod bloklarımı da buraya atıyorum ve Pino programını alıyorum. Şimdi Pino programının üzerine gelip sağ tıklayarak Arduino'yu yüklediyorum. Ve Arduino'yu yüklediyorum tekrardan. Şimdi kodlarım Pino kartımın içerisine yükleniyor. Yükleme bittikten sonra artık kartımızı bilgisayardan bağımsız bir şekilde pil ile güç vererek çalıştıracağız. Evet, yüklememiz bitti artık. Şimdi USB kablomu kaldırıyorum ortadan. Artık bilgisayardan bağımsız şekilde çalışmasını istiyorum çünkü. Bunun için hemen 9 voltluk pilimi alıyorum. Şöyle 9 voltluk pilim ve pil şapkamı aldım. Artık USB kablomu da kaldırabilirim. Onu da kullanmayacağım çünkü. Hemen şöyle USB pil şapkamızı takıyoruz. Güç girişine pil şapkamızı takıyoruz. On-off'tan on moduna getirmemiz gerekiyor. Şu an direkt hareket oldu sanırım. Sallandığı için LED'im yandı. Hemen bir hareket algılamada hareket algılatıyorum pilimin ile çalışması için. Yavaş çalışabiliyordu. Biraz bekleyebilirim. Hareket sensörüyle çalışırken yani bekleme süresi mutlaka verelim. Anında diğer sensörlerimiz kadar hızlı çalışmıyor çünkü. Biraz yavaş çalışma özelliği var. Şimdi birazdan hareket algılama kısmı duracak ve kapanacak. Evet, şimdilik ben hemen durduruyorum ve artık tasarımımıza şemamızı yani devremizi sabitleyelim.
pilimi takıyorum. Daha sonra pilimi taktıktan sonra on-off bölümünden on yapıyorum. Şöyle pilinizi de sabitleyebilirsiniz bu arada. Şu an ledim yanıyor. Önce şöyle göstereyim. Ledim yanıyor. Bir hareket hemen gösteriyorum. Şu şekilde. Yavaş algılayabiliyordu sensörümüz. Şöyle önce içeriye doğru göstereyim. Şöyle. Evet, ledimiz yanıyor şu anda. Gayet güzel. Birazdan hareket algılaması duracak. Ben titretmeden durabilirsem tabii. Evet, şu an durdu. Bir de şu tarafa doğru göstermek istiyorum hemen. Şimdi hareketi algılayacağız. Biraz yavaş algılıyordu. Bunun için bekliyorum. Evet, ledim şu an hareket algılandı ve ledim yanmaya başladı. Gördüğünüz gibi çok da güzel bir proje oldu. Ben pilimi de sabitlemek istiyorum. Şöyle öne doğru. Mekanizmam hem biraz daha sağlam olmuş olacak böylelikle. Şöyle çok az şuraya sürdüm. Şöyle yapayım hemen. Evet, ledim yanıyor. Artık kabinlerimizde insanlar varken ledlerimiz yanacak ve kimse yokken ledlerimiz yanmayacak. Biz burada pır sensörümüzle beraber led modülümüzü kullanarak eğlenceli, renkli bir proje yaptık. Sizler de pır sensörünü ve led modülünü beraber kullanarak çok farklı, çok keyifli projeler yapabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.